Size insanlık tarihinin öğretilen hikayesini anlatsam muhtemelen sıkılırsınız. Hani şu mağara adamlarının önce avlandığı, sonra tesadüfen tarımı bulup yerleşik hayata geçtiği ve yavaş yavaş şehirler kurduğu o bilindik masal. Ama ya bu masalda kocaman kapkara bir delik varsa? Ya bize anlatılan her şey devasa bir felaketin üzerini örtmek için uydurulmuş basit bir hikaye ise? Her şey yaklaşık 13 bin yıl önce başladı. Dünya uzun bir buzul çağından çıkıyor, buzullar eriyor ve iklim ısınıyordu. Tam her şey yoluna giriyor derken aniden, jeolojik olarak göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede, belki 10 yıldan bile daha kısa bir zamanda gezegen yeniden dondu, sıcaklıklar bir anda 15 derece düştü. Mamutlar, dev tembel hayvanlar, kılıç dişli kaplanlar gibi devasa canlılar ve onlarla birlikte o dönemin gelişmiş avcı toplulukları sanki birileri bir düğmeye basmış gibi yeryüzünden silindi. Bilim insanları bu ani ve ölümcül soğuma dönemine Genç Dryas adını verdi. Peki ama ne olmuştu? Yıllarca kabul gören standart teori şuydu: Kuzey Amerika'daki devasa Agassiz Buzul Gölü'nün doğal barajı çöktü. Milyarlarca metreküp soğuk tatlı su aniden Atlas Okyanusu'na boşaldı. Bu devasa tatlı su akını, gezegenimizin ısıtma sistemi gibi çalışan Gulf Stream sıcak su akıntısını durdurdu ve Kuzey Yarımküre'yi dondurucu bir soğuğa mahkum etti. Bu teoriye göre insanlar ve hayvanlar değişen iklime ayak uyduramadılar. Ya yavaş yavaş açlıktan ve soğuktan öldüler ya da daha sıcak yerlere göç etmeye çalıştılar. Bu anlatıda Göbekli Tepe gibi inanılmaz yapılar, bu felaketten yaklaşık 1000 yıl sonra insanlık tekrar toparlanmaya başladığında inşa edilmiş basit birer tapınak olarak görülüyordu. Yani atalarımız önce felaketi yaşadı, sonra unuttu ve 1000 yıl sonra her şeye sıfırdan başladı. Ama ya gerçek bu kadar basit değilse, işte bu noktada hikaye heyecanlanıyor. 2007 yılında bir grup cesur bilim insanı alışılmışın dışında bir hipotez ortaya attı. Genç Dryas çarpışma hipotezi. Onlara göre gezegeni donduran şey bir göl değil, gökyüzünden gelen bir suikastçıydı. Kanıtları ise ayaklarımızın altındaydı. Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, hatta Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, toprağın belirli bir katmanında hep aynı gizemli izi buldular. Kara mat adını verdikleri simsiyah bir tabaka. Bu tabakayı incelediklerinde ise akıllara durgunluk veren bulgularla karşılaştılar. Bu katmanın içinde sadece devasa kozmik çarpışmalarda ya da nükleer patlamalarda oluşabilen mikroskobik elmaslar, yani nanodiamondlar vardı. Erimiş kayalardan oluşan minicik kürecikler, yani mikrosferüller vardı. Ve en önemlisi, dünya yüzeyinde çok nadir bulunan ama meteorlarda bolca olan platin elementinde tam bu tabakada devasa bir artış vardı. Bu, adeta olay yerinde bırakılmış kozmik bir parmak iziydi. Ve yapbozun son, en büyük parçası Grönland'da bulundu. Buzulların kilometrelerce altında, radar taramaları sayesinde 31 kilometre çapında dev bir çarpma krateri keşfedildi. Hiawatha krateri, resim artık netleşiyordu. Yaklaşık 12.800 yıl önce dev bir kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşırken parçalanmış ve bu parçalardan bazıları Kuzey Amerika buz tabakasına çarpmıştı. Çarpışma, Hiroşima'ya atılan bombanın milyonlarca katı bir enerji açığa çıkardı. Devasa yangınlar kıtaları kasıp kavurdu. Atmosfere tonlarca kül ve duman püskürttü. Gökyüzü karardı, güneş ışınları engellendi ve dünya nükleer kış benzeri bir döneme girdi. Bu, dinozorları yok eden felaketin küçük bir versiyonuydu ve bu seferki kurbanlar atalarımızdı. Peki tüm bunların Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe ile ne ilgisi var? İşte burası, tüm teorinin kilitlendiği ve aydınlandığı nokta. Yıllarca Göbekli Tepe'nin bu felaketten çok sonra ilkel avcı toplayıcılar tarafından yapılmış bir tapınak olduğu söylendi. Ama Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar Göbekli Tepe'nin en ikonik dikili taşlarından biri olan Sütun 43'ü, yani Akbaba taşını incelediklerinde tarihin akışını değiştirecek bir şey keşfettiler. Taşın üzerindeki hayvan figürleri, yani akrep, ördek, yılan ve diğerleri rastgele yapılmış süslemeler değildi. Onlar gökyüzündeki takım yıldızları temsil ediyordu. Akbaba taşı aslında belirli bir tarihteki gökyüzünün astronomik bir haritasıydı. Araştırmacılar modern bilgisayar programları kullanarak gökyüzündeki yıldızların ve takım yıldızların binlerce yıl önceki konumlarını simüle ettiler.
Bu simülasyonu geriye sardıklarında taştaki figürlerin gökyüzündeki konumlarıyla birebir eşleştiği tek bir tarih buldular. Milattan önce 10.950, hata payı artı eksi 250 yıl. Yani tam olarak genç Dryas çarpışma hipotezinin işaret ettiği tarih. Bu bir tesadüf olamazdı, dahası da var. Sütunun üzerinde dikkat çeken bir figür daha vardı. Başsız bir adam. Bu figür, yaygın bir şekilde o dönemde yaşanan kitlesel ölümü, soykırımı ve büyük felaketi simgeliyordu. Göbekli Tepe'yi yapanlar, bize anlatıldığı gibi basit avcı toplayıcılar değildi. Onlar gökyüzünü okuyabilen, ileri düzeyde astronomi ve geometri bilgisine sahip ve en önemlisi, başlarına gelen o korkunç kıyameti, o büyük felaketi, kendilerinden sonra gelecek nesillere, yani bize anlatmak için taşa kazıyan bir medeniyetin hayatta kalanlarıydı. Göbekli Tepe bir tapınak değil, bir anıttı, bir uyarıydı. İnsanlığın yaşadığı en büyük travmalardan birinin taştan yapılmış bir kayıt defteriydi. Bu keşif, insanlık tarihinin en eski ve en büyük efsanelerine de yepyeni bir ışık tutuyor. Belki de Nuh tufanı, Gılgamış destanı, Atlantis efsanesi gibi dünyanın dört bir yanındaki medeniyetlerin anlattığı büyük sel ve felaket hikayeleri aslında uydurma masallar değildi. Belki de hepsi bu kuyruklu yıldız çarpışmasının ve ardından eriyen buzulların neden olduğu ani ve devasa deniz seviyesi yükselmelerinin nesilden nesile aktarılan kültürel hafızasıydı. Bu teori tarihe bakışımızı kökten sarsıyor. Bize öğretilenin aksine medeniyet basamakları yavaş yavaş çıkan düz bir çizgi değil. Belki de medeniyet, defalarca zirveye ulaşan, sonra gökyüzünden gelen bir tokatla yere serilen, hafızasını kaybeden ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan bir döngüdür. Bizler, bu gezegendeki ilk gelişmiş medeniyet olmayabiliriz. Belki de bizler, sadece geçmişini hatırlayan ilk medeniyetiz. Göbekli Tepe bir tapınak değil, hayatta kalanların gelecek nesiller için bıraktığı taşlaşmış bir kara kutu. Ve o kutunun içinden yükselen fısıltı çok net. Gökyüzüne dikkat edin. Çünkü bu daha önce oldu ve bir gün yine olabilir. Antik Yunan'ın akıl almaz bilgisayarı Antikitera mekanizmasından ondan 10.000 yıl önceki Göbekli Tepe'nin yıldız haritalarına uzanan bu gizemli çizgi bize atalarımızın bizden daha az zeki olmadığını, sadece bizden çok daha şanssız olduklarını gösteriyor. Onların hikayesi insanlığın ne kadar kırılgan ama aynı zamanda ne kadar dirençli olduğunun da en büyük kanıtı. Bu tür derinlemesine ve ezber bozan konular ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarihin gizli kalmış sayfalarını birlikte aralamaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.